Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yaren Alaca açtı. TikTok canlı yayında Cemre Solmaz hakkında konuştu. Cemre Solmaz, Yaren Alaca'ya TikTok hesabından göndermeli bir video yaptı. Ve Yaren Alaca bugün o video hakkında açıklama yaptı. Cemre Solmaz'a benimle ilgili bir sıkıntım varsa video çekeceğine beni telefonla arayıp derdini söyleyebilirsin dedi ve Cemre Solmaz'a ateş püskürdü ve olay açıklamalar yaptı. Hadi hemen Yaren Alaca'nın TikTok canlı yayına ve Cemre Solmaz hakkındaki açıklamalarına geçelim. İyi seyirler. Yapmayacaktım da. Ta ki düne kadar. Yani nasıl desem, suçlanıyorum değil mi ben bir şeyden? Ama aynı şeyi de kendisi yaptı. Şimdi benim burada sinir olduğum ve hala anlayamadığım şey, hani neden bir videonun bana çekileceğini bile bile paylaşıyorsun? Hani bir sorunun varsa, ben 20 yaşındayım, sen 23-24 yaşındasın. Gelip yarın böyle bir problemim var, kaç senedir seninle çözemiyorum. Bir şey de hani beni ara konuş yani, neden burada bu hareketleri sergiliyorsun ki? Bir şey de hani beni ara konuş yani, neden burada bu hareketleri sergiliyorsun ki? Hayır, bir de anlamadığım şöyle bir durum da var. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce hani hiçbir şey olmamış gibi samimi bir şekilde benimle konuşup sonra tekrardan ben yabancı bir insanmışım gibi de davrandın. Neden böyle oynadın mesela yani? Ne gerek vardı? Ben sana gelip de barışalım demedim ki hiçbir zaman. Tabii ki de ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Yani herhangi bir problemim olsa bile ben gidip ararım onu. Çünkü olgun bir insanım. Sosyal medya... Arkadaşlar, Yaren Alaca canlı yayında Cemre Solmaz hakkında açıklamalar yapıyor. Hadi hemen videoya devam edelim. İyi seyirler. Neden böyle bir şeyi düşüreyim ya da ne bileyim ona çekileceğini düşündüğüm bir videoyu neden paylaşayım? Neden onu... Bana yaptıkların gerçekten artık benim sabrımı taşırıyor. Çünkü artık üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü amacını ne bilmiyorum. Bana ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Bana ne hissettirmeye çalıştığını bilmiyorum. Neden? Evet. Hayır zaten. Bu arada bu yayını bu şey için açmadım. Az önce bahsettiğim gibi birazdan YouTube videom girecek. Sürekli yayın açtığım için bu son dönemlerde evimi taşıdım falan. Biliyorsunuz, size de söz verdim düzenli olarak yayın açacağım diye. Ve üstüne de bu olay olunca bunu da açıklamak istedim. Artık yeter çünkü. Her şey bir yere kadar. Herkesin bir sabır taşı var. Çatlıyor çünkü o. Yeter. Yeter. Tekrar diyorum. Bir problemin olsaydı ya da varsa 3 sene içinde bence konuşurdun yani benimle. Evet, birazdan gelecek YouTube videosu. Saat 6:30 gibi falan, çünkü revize verdim. Revizeden sonra gelecek. Bir de şu var, hani olmayan şeylerle insanları yargılamaktan artık bıkmadın mı? Yeter. Yeter yani, lütfen. Hani sabahtan beri yeter kelimesini o kadar çok kullandım ki. Bak, 17 yaşımdan beri 20 yaşındayım, 17'den 20'ye kadar senin mobbinglerine maruz kalarak büyüdüm. Yani belki travmam bile olabilirdin sen benim. Düşünebiliyor musun bunu? Senin yüzünden kendime zarar verebilirdim ben. Ki vermeyi de denedim bu arada. Çünkü normal değil senin yaptığın şeyler. Benim her olduğum ortamda, geldiğin ya da ortak arkadaşlarımızın olduğu ortamda hep bana bir şey yapmaya çalıştın. Hani biliyorum, belki de benim sinir hastası olduğumu biliyorsun. Belki de bana oynamaya çalıştın. Beni hani sinir krizine sokup oradan kaçmayı mı hedefledin? Hani her şeyi düşünüyorum çünkü artık. Her şeyi düşünüyorum. Çünkü insan olan 3 sene boyunca yapmaz bunu yani. Yapmaz. Bir yerde der ki, abi yeter yani, benim bu kızla bu kadar yaşanmışlığım var, gelip konuşurum. Problemimi çözmesem bile derim ki hani ne bu böyle bir şey duydum, bu nasıl bir şey bilmem ne, konuş hallet. Neyse. Yani ben artık doldum arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Ben çok memnun muyum sizce? Bu yargılığım, yani nasıl diyeyim şimdi buna? Sürekli buna maruz kalmaktan. Değilim tabii ki de. Tabii ki de değilim. Bir sinir hastası olan insan için bunlar hiç normal durumlar değil. Ben kendim evde çok kez krize girdim onun yüzünden. Ağlama krizlerine falan, yaptığı hareketlerden. Ya benim 17 yaşındaydım ben. Hani Twitter odalarımda benim namusum konuşuluyordu.
Ben 17 yaşındaydım daha. Ne gerek var? Ne gerek vardı? Benim yani yaşayabildiğim şeyi düşünebiliyor musunuz? Düşünmüyorsun. Düşünseydim bunu. Arkadaşlar siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kim haklı? Yaren Alaca mı haklı yoksa Cemre Solmaz mı arkadaşlar? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hadi hemen videoya devam edelim. İyi seyirler. Yapmazdım. Evet. Betül gel. Lütfen. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ama gerçi olmadı bile benimle benim seninle bir problemim. Hep senin benimle oldu dışarıda yaptığın şeyler. Vesaire vesaire. Anlatmadığım çok şey var daha. Hani anlatmayı da düşünmüyorum zaten. O şeyde değilim ha. Yanlış anlamayın beni ama gerçekten o kadar yoruldum ki. O kadar yoruldum ki. Sürekli bir mobbinge maruz kalmaktan. Yeter. Bunu yapma artık yani yapma. Kaç yaşında kızsın artık yapma yani. Ben senden yaşça küçüğüm. Ama benim bile bazı şeylere, bazı durumlara olgunluğum var. Eriştim. Eriştim. Bence sen de eriştin. Ne gerek var ki? Ne gerek var? Ne yaptım ki yani? Hani olan problem de yok ortada. Kulaktan duyma şeylerin doğruluğuna inanıp beni en kötü insan ilan eden karşı taraf. Ama bunların hiçbirisine gerek yok çünkü bunların hepsi yalan. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü bu şekilde tanımadım onu. Böyle bir insan olduğunu düşünmedim hiçbir zaman. Ama bana yaptıkların benim sabrımı taşırıyor. Çünkü artık üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü amacını ne bilmiyorum. Bana ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Bana ne hissettirmeye çalıştığını bilmiyorum. Neden? Evet. Hayır zaten. Bu arada bu yayını bu şey için açmadım. Az önce bahsettiğim gibi birazdan YouTube videom girecek. Sürekli yayın açtığım için bu son dönemlerde evimi taşıdım falan. Biliyorsunuz size de bir söz verdim düzenli olarak yayın açacağım diye. Ve üstüne de bu olay olunca bunu da açıklamak istedim. Artık yeter çünkü. Her şey bir yere kadar. Herkesin bir sabır taşı var. Çatlıyor çünkü o. Yeter. Yeter. Tekrar diyorum. Bir problemin olsaydı ya da varsa 3 sene içinde bence konuşurdun yani benimle. Bir de şu var. Hani olmayan şeylerle insanları yargılamaktan artık bıkmadın mı? Yeter. Yeter yani lütfen. Hani sabahtan beri yeter kelimesini o kadar çok kullandım ki. Ama gerçekten yeter. Çünkü 3 sene. Bak 17 yaşımdan beri 20 yaşındayım. 17'den 20'ye kadar senin mobbinglerine maruz kalarak büyüdüm. Yani belki travmam bile olabilirdin sen benim. Düşünebiliyor musun bunu? Senin yüzünden kendime zarar verebilirdim ben. Ki vermeyi de denedim bu arada. Çünkü normal değil senin yaptığın şeyler. Benim her olduğum ortamda geldiğin ya da ortak arkadaşlarımızın olduğu ortamda hep bana bir şey yapmaya çalıştın. Hani biliyorum belki de benim sinir hastası olduğumu biliyorsun. Belki de bana oynamaya çalıştın. Beni hani sinir krizine sokup oradan kaçmayı mı hedefledin? Hani her şeyi düşünüyorum. Çünkü insan olan 3 sene boyunca yapmaz bunu yani. Yapmaz. Bir yerde der ki abi yeter yani benim bu kızla bu kadar yaşanmışlığım var gelip konuşurum. Problemimi çöz. Böyle bir şey duydum bu nasıl bir şey bilmem ne konuş hallet. Neyse yani ben artık doldum. Arkadaşlar video hakkındaki görüşlerinizi de yoruma yazmayı unutmayın. Hadi hemen videoya devam edelim. İyi seyirler. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben çok memnun muyum sizce? Bu yargılığım yani nasıl diyeyim şimdi bunu? Sürekli buna maruz kalmaktan. Değilim tabii ki de. Tabii ki de değilim. Bir sinir hastası olan insan için bunlar hiç normal durumlar değil. Ben kendim evde çok kez krize girdim onun yüzünden. Ağlama krizlerine falan. Yaptığı hareketler. 17 yaşındaydım ben. Hani Twitter odalarımda benim namusum konuşuluyordu. Ben 17 yaşındaydım daha. Ne gerek var? Ne gerek vardı? Benim yani yaşayabildiğim şeyi düşünebiliyor musunuz?
Düşünmüyorsun. Düşünseydim bunu yapmazdım. Evet. Betül lütfen. Ben bunları aksi bir şey için anlatmadım. Her insanla bir sabır yani bir şekilde konuşup sonra bir anda değişip yine eski haline bürünmesi de çok saçma. Küssen küssündür biriyle. Hiç konuşmazsın. O şekilde devam edersin ama iyi olup tekrardan kötü olmayı ben anlamıyorum. Anlamayacağım da. Eğer bir derdin varsa gelip beni ararsın. Numaram var zaten. O şekilde iler. Çünkü artık tadım kaçtı ve üzülüyorum. Üzülüyorum çünkü diyorum ki hani az önce dedim ya aynı tastan da yemek yedim. Aynı yastığa da baş koydum. Yani her şey bir yere kadar. Bir yere kadar yani. Hani benim de bir sabır taşı. Sabır taşım var diyecektim. Ben sabır taşı değilim. Çatlarım yani ama 3 sene. Bak 3 sene. Bunun altını çiziyorum. Bu sosyal medyada yansıtılan ve benim maruz kaldığım şey çok farklıydı. Mesela şunu söylemek istiyorum. O bana karşı attığı o son videoda işte zor günümde yanımda olmadın falan bir şeyler diyor. Sen satarsın yine satarsın. Şimdi ben kimseyi satmadım. Biz küstük. Şu an senin yaşadığın durumu yaşadım. Ama sen sosyal medyaya sattı diye lanse ettirdin. Ve ben o dönemde zaten beni yakından takip eden insanlar da biliyor. Ben o eve çıktığımda banyodan başka yayın açmıyordum. Hani başka bir yerde yayın açmıyordum. Niye? Çünkü hep birlikte olduğum arkadaş grubumdan ayrılıp kendi hayatımı kurduğum bir dönemdi. Ve kimsenin yanında olmadığı bir dönemdi. Bunu bu arada şey olsun diye söylemiyorum ama benim de yaşadıklarım bunlar. Hani ben artık susmak istemiyorum çünkü daraldım. Kaç senedir zaten linç yedim. Haksız yere. Artık patladım. Yeter. Çünkü olgunlaştık. Büyüdük. Artık problemlerimizi konuşabilecek yaştayız. Zaten öyleydik. Ama şu anda daha da büyüdük. Hani hala gerek yok bence. Her neyse o konuya gelelim. O dönemde de ben banyoda yayın açıyordum arkadaşlar çünkü size samimi bir şekilde söylüyorum. Eve alabileceğim bir maddi durumum yoktu. Eve bir şey alabilecek bir maddi durumum yoktu. Çok kötü bir dönemden geçtim. Yaptığım yemeği bir hafta yediğim günler de oldu o dönemde. Zor durumda olduğum ve kimsenin beni aramadığı dönemde sadece Cansu yanımdaydı ve cellatlar yanımda oldu sonrasında. Hani ben barıştım ya. Onunla neden barıştım? Çünkü o benim kötü günümde yanımda oldu. Biz çünkü derdimizi konuşarak hallettik. Biz o yüzden barıştık. Biz bu şekilde barıştık. Anladınız mı? Ben bir yemeği bir hafta yediğim dönemde, yerde yattığım dönemde kimse beni aramadı bir şeye ihtiyacım var mı diye. Cellat geldi. Arkadaşları geldi o dönem. Nasılsın? İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Ben iyilik yapana iyilik yaparım. Kötülük yapmam. Ama sen iyi olan bir şeyi bile kötü lanse ediyorsun. Yani bu gerçekten iyi bir insan yapacağı bir şey değil. Hani bugüne kadar problemim olduğu zaman gerçi olmadı bile benim seninle bir problemim. Hep senin benimle oldu dışarıda yaptığın şeyler. Vesaire vesaire. Anlatmadığım çok şey var daha. Hani anlatmayı da düşünmüyorum zaten. O şeyde değilim ha. Yanlış anlamayın beni ama gerçekten o kadar yoruldum ki. O kadar yoruldum ki. Sürekli bir mobbinge maruz kalmaktan. Yeter. Bunu yapma artık yani yapma. Kaç yaşında kızsın artık yapma yani. Ben senden yaşça küçüğüm. Ama benim bile bazı şeylere, bazı durumlara olgunluğum var. Eriştim. Bence sen de eriştin. Ne gerek var ki? Ne gerek var? Ne yaptım ki yani? Hani olan problem de yok ortada. Kulaktan duyma şeyleri doğruluğuna inanıp beni en kötü insan ilan eden karşı taraf. Ama bunların hiçbirisine gerek yok çünkü bunların hepsi yalan. Evet, hayır zaten. Bu arada bu yayını bu şey için açmadım. Az önce bahsettiğim gibi birazdan YouTube videom girecek. Sürekli yayın açtığım için bu son dönemlerde evimi taşıdım falan. Biliyorsunuz size de söz verdim düzenli olarak yayınlaşacağım diye. Ve üstüne de bu olay olunca bunu da açıklamak istedim. Artık yeter çünkü. Her şey bir yere kadar. Herkesin bir sabır taşı var. Çatlıyor çünkü o. Yeter. Yeter. Tekrar diyorum.
bir problemin olsaydı ya da varsa 3 sene içinde bence konuşurdun yani benimle. Evet, birazdan gelecek YouTube videosu. Saat 6:30 gibi falan çünkü revize verdim. Revizeden sonra gelecek. Ha bir de şu var, hani olmayan şeylerle insanları yargılamaktan artık bıkmadın mı? Yeter. Yeter yani lütfen. Hani sabahtan beri yeter kelimesini o kadar çok kullandım ki. Ama gerçekten yeter çünkü 3 sene. Bak 17 yaşımdan beri 20 yaşındayım. 17'den 20'ye kadar senin mobbinglerine maruz kalarak büyüdüm. Yani belki travmam bile olabilirdin sen benim. Düşünebiliyor musun bunu? Senin yüzünden kendime zarar verebilirdim ben. Ki vermeyi de denedim bu arada. Çünkü normal değil senin yaptığın şeyler. Benim her olduğum ortamda geldiğin ya da ortak arkadaşlarımızın olduğu ortamda. Evet arkadaşlar, sizce kim haklı? Yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hadi hemen videoya devam edelim. Hep bana bir şey yapmaya çalıştın. Hani biliyorum belki de benim sinir hastası olduğumu biliyorsun. Belki de bana oynamaya çalıştın. Beni hani sinir krizine sokup oradan kaçmayı mı hedefledin? Hani her şeyi düşünüyorum çünkü artık. Her şeyi düşünüyorum. Çünkü insan olan 3 sene boyunca yapmaz bunu yani. Yapmaz. Bir yerde der ki abi yeter yani benim bu kızla bu kadar yaşanmışlığım var, gelip konuşurum. Problemimi çözmesem bile derim ki hani ne bu böyle bir şey duydum, bu nasıl bir şey bilmem ne, konuş hallet. Neyse yani ben artık doldum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ben çok memnun muyum sizce? Yani bu yargılığım, yani nasıl diyeyim şimdi buna? Sürekli buna maruz kalmaktan. Değilim tabii ki de. Tabii ki de değilim. Bir sinir hastası olan insan için bunlar hiç normal durumlar değil. Ben kendim evde çok kez krize girdim onun yüzünden. Ağlama krizlerine falan, yaptığı hareketlerden. Ya benim 17 yaşındaydım ben. Hani Twitter odalarında benim namusum konuşuluyordu. Ben 17 yaşındaydım daha. Ne gerek var? Ne gerek vardı? Benim yani yaşayabildiğim şeyi düşünebiliyor musunuz? Düşünmüyorsun. Düşünseydim bunu yapmazdım. Evet. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ama gerçekten benim bunları söylemem gerçekten hani nasıl diyeyim, aksi bir şey aramayın. Lütfen. Çünkü hep aksi bir şey aradınız bende. Ama ben bunları aksi bir şey için anlatmadım. Her insanın bir sabır yani taşma noktası vardır. Ben 3 senedir maruz kalıyorum bu tarz şeylere. Artık yeter. Hani bir de durum da şu. Bundan 4-5 ay önce benimle normal bir şekilde, samimi bir şekilde konuşup sonra bir anda değişip yine eski haline bürünmesi de çok saçma. Küssen küssündür biriyle. Hiç konuşmazsın. O şekilde devam edersin ama iyi olup tekrardan kötü olmayı ben anlamıyorum. Anlamayacağım da. Eğer bir derdin varsa gelip beni ararsın. Numaram var zaten. O şekilde ilerletiriz. Ben gerçekten doldum. Patladım artık. Karşınızda üzgünüm. Ama gerçekten yeter. Yeter. Yeter yani. Şu an çok sakinim. Neyse. Çünkü ben seninle aynı tastan yemek yedim. Aynı yastığa da baş koydum. Sana her zaman saygım var. Hala var. Ama her şey bir yere kadar. Benim de sabrım var. Sen 3 sene boyunca sürekli beni gördüğün yerlerde, diğer yerlerde bana mobbing yapıyorsun. Evet arkadaşlar, hala kanala abone değilseniz kanala abone olursanız da sevinirim. Yeter. Sosyal medyada da hala yapıyorsun. 3 sene geçti. Neden? Ne gerek var? Ne gerek var? Ben seninle aynı ortamlara da giriyorum. Yüzüme söylesene. Bir derdin varsa yüzüme söyle. Arkadaşlar siz öyle yapmaz mısınız? Yani bir insanla bir probleminiz varsa ya da ondan hoşlanmıyorsanız onunla konuşursunuz, halledersiniz. Halledemezseniz unutursunuz. O insan yokmuş gibi davranırsınız. Ama ikisi de değil. Ne benimle konuşabiliyorsun ne de beni salabiliyorsun. Derdimiz ne olacak peki bizim? Biz nasıl halledeceğiz bunu? Beni suçladığın her şeyi sen de yapıyorsun. Küsmek, satmak. Bu ikisinin ayrımını mesela yap artık. Çünkü aynı şeyi sen de yaptın. Yeter.
Yeter. Ortamda geldiğin ya da ortak arkadaşlarımızın olduğu ortamda hep bana bir şey yapmaya çalıştın. Hani biliyorum, belki de benim sinir hastası olduğumu biliyorsun. Belki de bana oynamaya çalıştın. Beni hani sinir krizine sokup oradan kaçmayı mı hedefledin? Hani her şeyi düşünüyorum çünkü artık. Her şeyi düşünüyorum. Çünkü insan olan 3 sene boyunca yapmaz bunu yani. Yapmaz. Bir yerde der ki abi yeter yani, benim bu kızla bu kadar yaşanmışlığım var, gelip konuşurum. Problemimi çözmesem bile derim ki hani ne bu böyle bir şey duydum, bu nasıl bir şey bilmem ne, konuş hallet. Neyse yani ben artık doldum arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar, Yaren Alaca'nın TikTok canlı yayını bu şekildeydi. Yaren Alaca, Cemre Solmaz hakkındaki açıklamalarını dinlediniz arkadaşlar. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kim haklı arkadaşlar? Bakalım Cemre Solmaz'dan ne tepki gelecek, bu konu hakkında neler diyecek? Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz haberlerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.